Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Uygun fiyatlı telefonlara baktığımızda Redmi Note S'in en çok satan telefonların başında geldiğini görebiliyoruz. Peki neden Redmi Note 11, Note 11S gibi cihazlar varken Note S gibi bir yıl öncenin telefonu neden halen tercih ediliyor? Bu fiyatlara gerçekten almaya değer mi, değmez mi? Bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle Redmi Note S'i detaylı bir şekilde inceleyelim. Sonrasında değerlendirme kısmında çok güzel bir özet geçip tüm soruları birlikte cevaplayacağız. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda Note 10 serisinin diğer modellerinde olduğu gibi şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Redmi Note 10 S'in kamera çıkıntısı Note 10 Pro'ya göre çok daha az diyebilirim. Bunun yanında arka kapağımız kavisli bir yapıya sahipken ön tarafta kavisli bir tasarım kullanılmamış, düz bir tasarımla karşılaşıyoruz. Hem arka kapağımız hem de çerçevelerimizde plastik bir yapıya yer verilmiş, ancak elde tutuş hissiyatı olarak kesinlikle ucuz, kalitesiz bir malzemenin kullanıldığını hissettirmiyor. Kalınlık ve ağırlık tarafında da 8.29 mm'lik bir kalınlık ve 178 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz. Dostlar, tasarım konusunda değineceğim son nokta telefonumuzda 3.5 mm jack girişinin bulunması. Bu sayede kablolu kulaklıklarımızı rahatlıkla kullanabileceğiz, ancak kutu içeriğimizden herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Şimdi Redmi Note S'in ekran tarafına geçtiğimizde burada 6.43 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip, maalesef standart 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla önümüze çıkıyor. Yoğun ışık altında ve güneşli ortamlarda bizi kesinlikle üzmüyor. Çok rahat bir kullanım deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Buna ek olarak ekranımız DCI-P3 geniş renk aralığında destekliyor. Bu desteğin cihazımızda bulunması gerçekten önemli. Çünkü bu sayede ekranımız renkleri gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösterdiği için görsel deneyimimizin daha da artmasını sağlıyor. Ekranımızda maalesef HDR desteği bulunmuyor. Özellikle dizi film izleyecekseniz HDR destekli içeriklerde bir dezavantajımızın olduğunu söyleyeyim, ancak herhangi bir video veya film izlerken keyifli bir deneyim yaşatıyor. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bunun yanında Note 10 S ekran koruyucu kaplı bir şekilde kutudan çıkıyor. Dostlar, Note 10 S'in bu ekranının tek dezavantajının ekran tazeleme hızı olduğunu düşünüyorum. Eğer 90 ve 120 Hz tazeleme hızına sahip bir telefondan geçmeyi düşünüyorsanız bu durum sizi biraz üzebilir, ancak gerek arayüz performansı gerek ekranın canlılığı ve tepkiselliği noktasında gayet verimli olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde film izlerken ve gündelik kullanımda da fiyatını tam anlamıyla hak eden oldukça kaliteli bir ekranın olduğunu belirteyim. MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisini görüyoruz. Note 10 S PUBG'de akıcı ve dengeli de 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Özellikle PUBG'de sunmuş olduğu performansla Redmi Note 10 Pro'dan bile daha iyi bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebilirim. Note 10 S ile uzun süreli PUBG oynadığımızda da oyun kalitemizi etkileyecek herhangi bir FPS düşüşü, takılma, donma gibi problemler de yaşamıyoruz. Bunun yanında genelde MediaTek işlemcili telefonlarda kronik sorun olan ısınma sorunu Note 10 S'te bulunmuyor. Uzun süreli kullanımlarda da aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Dostlar, telefon kesinlikle serin çalışıyor diyemem, ancak bu segmentte beklediğimiz standartları karşılıyor. Ama burada en önemli detay, telefonumuz ısınmaya başladığında işlemcimizin performansında herhangi bir kayıp yaşamıyoruz. Yine stabil bir kullanım deneyimi sağlıyor. Hafıza kartıyla da cihazımızı 512 GB'a kadar depolamasını arttırabiliyoruz. Şimdi cihazımızın kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde, f1.79 diyafram açıklığında, yapay zeka, HDR ve portre modu destekli güzel bir kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve diğer iki kameramız da 2'şer megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda Note 10 S özellikle aydınlık ortamlarda güzel kareler ortaya koyabiliyor. Düşük ışık performansı pek iyi değil, ancak konumlandırıldığı fiyat ve segmentini düşündüğümüzde çoğu kullanıcının işini görebilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Şimdi video çekim kısmına bakarsak arka kamerayla 4K 30 FPS'te de videolar çekebiliyoruz. Cihazımızda EIS desteği de bulunuyor, ancak EIS desteğimiz yalnızca 1080p 30 karede çalışıyor. Yani özellikle 1080p video çekmeyi düşünüyorsanız video performansı olarak işinizi rahatlıkla görecektir, ama 4K'da pek iyi bir video performansı alamıyoruz. Şimdi Redmi Note 10 S'in ön kamerasına bakarsak 13 megapiksel, yine yapay zeka, HDR ve portre modu destekleyen f2.45 diyafram açıklığında Redmi Note 10'la birebir aynı kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamera video tarafında 1080p
30 FPS desteğini bizlere sunuyor. Burada maalesef 1080p'de de ACE desteğimiz bulunmuyor. Bu yüzden iyi bir video performansı elde edemediğimizi belirteyim. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Dostlar, kamera konusunda Noton S, Noton'dan genel toplamda daha başarılı ama bu fiyata daha iyi kamera deneyimi sunan telefonlar alabiliyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmamızda fayda var. Şimdi batarya kısmına geçersek Noton S'te 5000 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz ve hızlı şarj olarak da Noton S 33 Watt desteğini bize sunuyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık şarj adaptörümüz çıkıyor. Hızlı şarj konusunda ortalama 1 saat 20 dakikada telefonumuzu sıfırdan 100'e şarj edebiliyoruz. Telefonumuzun batarya performansına da değinirsek bir günü yoğun kullanımlarda da rahatlıkla çıkarıyor. Özellikle ekranımızın 60 Hz ve AMOLED olması telefonu karanlık modda kullandığımızda batarya performansına ciddi oranda katkı sağlamış oluyor. Bu sayede telefonumuzu gündelik kullanımda 10 saatleri zorlayan bir ekran süresi alabiliyoruz. Dostlar, yani özetle telefon alıp oyun oynamak için kullanacaksanız bile 3 saatlik bir oyun sonrasında toplamda 7 saat civarı bir ekran süresi alabiliyoruz ki bu değerler bence gayet iyi. Ben batarya konusunda Noton S'i çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Redmi Noton S'in kablosuz bağlantı özelliklerine baktığımız zaman Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteğini görüyoruz. Bunun yanında 5G desteğinin Noton S'te bulunmadığını da belirteyim. Noton S'te stereo çift hoparlörleri görüyoruz. Ses yüksekliği ve ses doygunluğu açısından gayet başarılı bir ses deneyimi sunduğunu belirteyim, ancak özellikle bas ve tiz seslerde alt kısımdaki hoparlör Aize tarafındaki hoparlöre göre biraz daha başarılı diyebilirim. Dostlar, stereo hoparlörlerin cihazımızda bulunması sadece video, dizi, film izlerken değil, oyun oynarken de seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Yani stereo hoparlörlerin oyuncular için güzel bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Redmi Noton S yazılım konusunda Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzüyle geliyor. MIUI 12.5 ile beraber arayüzdeki stabilite ve pil performansı açısından da Noton S gerçekten kararlı bir deneyimi bizlere sağlıyor. Bunun yanında Redmi Noton S'in Android 13'e kadar Android güncellemelerini ve MIUI tarafında da en az 3-4 sene daha güncellemeleri düzenli bir şekilde alacağını söyleyeyim. Hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz telefonumuzda bulunuyor. Güç tuşundaki bu parmak izi okuyucu gerçekten oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Evet dostlar, Redmi Noton S'i güzel bir özet geçip birlikte değerlendirelim. Sunduklarıyla, fiyatıyla, genel deneyimiyle değerlendirdiğimde kendi fiyat bandındaki en iyi iki cihazdan birisi diyebilirim. Realme 8 ve Redmi Noton S bu fiyat bandındaki tartışmasız şekilde en iyi cihazlardan. Evet, Realme 8 de gayet başarılı ama Noton S kamerasıyla ve hoparlör performansıyla Realme 8'in bir adım önüne çıkıyor. Noton S'in Helio G95 işlemcisi MediaTek tarafında artık eski nesil diyebiliriz bir Yonga seti olmasına rağmen halen performanslı ve aynı zamanda çok yüksek ısılara ulaşmayan, telefonu kullanırken ısınmaya bağlı bir problem yaşamadığımız bir işlemci diyebilirim. Redmi Noton S performans ve ısınmama konusunda sizi kesinlikle memnun edecektir. Burada gerçekten Redmi Noton S düşük bütçelerde bir telefon almayı düşünüp de aynı zamanda uzun ömürlü kullanmayı hedefleyenler için de oldukça mantıklı bir seçenek diyebilirim. Android tarafında uygun fiyatıyla en iyi performansı sunan telefonlar arasında. Kamera konusunda da beni oldukça memnun etti. Hem ana kamera olarak hem de yardımcı kameraları gayet beğendiğimi belirteyim. Tabii ki orta segment bir cihaz olduğu için video performansı ve düşük ışık performansı noktasında çok bir şey beklememek gerek. Batarya ile ilgili de bir değerlendirme yaparsam Noton S genel anlamıyla oyunculara hitap eden bir telefon, fakat eğer oyun oynamıyorsanız da günlük kullanımlarda AMOLED ekranımız ve 5000 mAh'lik batarya ile beraber 2 güne varan bir performansı size rahatlıkla verecektir. Tek şarjda böyle bir performans gerçekten avantajlı. Şimdi Noton S neden bu kadar satıyor ve bu telefonu ben neden öneriyorum? Bundan bahsedeyim. Bu telefonun bu kadar satmasının ve benim de bu kadar önermemin en büyük sebebi işlemci, ekran ve batarya dengesinin gayet iyi bir şekilde tutturulmuş olması. Genel anlamıyla baktığımda tam olarak dengeli bir cihaz diyebilirim. Redmi Noton S'te bir telefondan beklediğimiz tüm özellikler orantılı bir şekilde dağıtılmış. Stereo hoparlörler, performans, kamera, ekran, batarya, her şey olması gerektiği gibi. Bu telefonun fiyatına göre tek geride kaldığı alan 60 Hz'lik yenileme hızı. Ancak bu fiyat bandında genellikle AMOLED panel ve 90 Hz, 120 Hz gibi ekranları göremiyoruz. Genellikle IPS panelli telefonlarda yüksek tazeleme hızları bulunuyor. Yani panel kalitesi açısından da Noton S avantajlı. Dolar kuru düşükken de şu anda yüksek kura rağmen de Noton S fiyat anlamında tam olarak fiyat performans şampiyonu diyebilirim. Uzun süreler boyunca da bu unvanını korumaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki
Sizler Redmi Note S hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlara gerçekten alınabilecek en iyi telefon mu? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa da yine aşağıda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.